Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel şu dakikadan itibaren gerçekten hayatımıza, ruhumuza iyi gelecek, sağlığımıza iyi gelecek çok önemli konuklarla karşınızdayız. Bugün şu dakika güzelliğimizi konuşacağız. Daha doğrusu güzelliğin ince detaylarından bahsedeceğiz. Güzellik uzmanı Semra Bayram'la beraber bakışlara hayat veren kaşlarımızı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Kaş yüz güzelliği için çok önemli değil mi? Kesinlikle. Peki iyi ve ideal bir kaş nasıl olmalı? Yüzü dengeleyen, bakışı ve ifadeyi güçlendiren, altın oranla tasarlanmış bir kaş şekli olması gerekiyor. Peki bazıları doğuştan şanslı. Evet, Çünkü evet. gerçekten kaş göz gerisi söz demişler ya. Evet. Bazıları o kadar güzel bir kaşa sahip ki ama hiç dert etmiyoruz. Dilediğimiz ve istediğimiz gibi bir kaşa sahip olmasak da artık teknoloji çok gelişti. Kesinlikle. Özellikle kalıcı makyajda Evet. gerçekten güzel kaşlar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum sizde var mı? Var. Benim kaşlarımda da kalıcı makyaj var. Çok doğal ve çok güzel. Önemli olan zaten doğal olması. Ya bak, ilk bakışta belli olmaması gerekiyor bence kalıcı makyajın. Peki bu da çok önemli. İyi ve ideal bir kaş nasıl olmalı? İdeal kaş, yüzü dengeli gösteren, bakışı ve ifadeyi dinç gösteren bir kaş olması gerekiyor. Yani kaşın yüzümüzden ön plana çıkmaması gerekiyor. Yüzümüzde bir denge içerisinde olması gerekiyor. Peki o dengeyi nasıl sağlıyoruz? Şimdi Altın bazı oran. kaşlar var. Yani gerçekten yapıldığı çok belli. Yüzün ifadesini değiştiriyor. Ya sertleştiriyor ifadeyi. Bir de kalıcı olduğundan dolayı yapmaktan da korkuyoruz. Hani istediğimiz sonuç ortaya çıkmazsa diye. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi kalıcı kaş uygulaması doğru uzmanlarla yapılırsa risk yok. Çünkü aşama aşama ilerliyoruz. Doğru uzmandan kastınız ne? Doğru uzmandan kastımız tabii ki tecrübeli uzman. İşlem tecrübesi olan uzman. Kalıcı makyajda asla risk yok. Çünkü işlem aşama aşama ilerliyor. Ön tasarımını hazırlıyoruz. Ön tasarımı onaylattıktan sonra iç formunu yapıyoruz. Yani yüzü ifadeyi üzgün gösteren çok düşük kaşlar ya da çok şaşkın gösteren kısa kaşlar tasarlamıyoruz. Yüzü dengeli gösteren, yüzden daha fazla ön plana çıkmayan, yüzde bir bütünlük içerisinde olan ifadeyi güzel gösteren bir kaş tasarlıyoruz. Sizin mesela çok güzel, çok doğal, Çok teşekkür çok ederim. zarif. teşekkür Şimdi kaş konusunda benim gibi böyle endişesi olanlar varsa ya yaptırırsam acaba istediğim şekil olmazsa diye kafasında soru işareti olanlar varsa mesela onlar için en temel uyarınız ne olur? Yani kaş yaptırmaya gittiğinizde bu 3 temel soruyu mutlaka uzmana sorun diyeceğiniz ne var? Kalıcı makyajda en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi mutlaka kullanılan ürün. Bu çok önemli. İkincisi kaşınızı tasarlatırken yüzünüze yakışıp yakışmadığı. Bu da çok önemli. Üçüncüsü uzmanın tecrübesi. İşlem yaptırmaya gittiğinizde mutlaka aklınıza takılan her şeyi sorun. İkna olduktan sonra işleme başlatın. Aklınıza takılan en ufacık bir soru işareti olmasın. Küçücük bir detay bile, milimetrik bir detay bile kalıcı makyajda çok önemli. Peki şekli nasıl belirliyorsunuz? Kaşın şeklini yüzün altın oranına göre bir kaş tasarımı yapıyoruz ve o oranla belirledikten sonra misafirimizin de istediği tarza uygun bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi artık önümüzdeki dönemde nasıl kaşlar moda? Kaşın modası her zaman şu anda son dönemlerde doğallıktan yana, tabii ki doğal kaşlar moda şu anda. Kendi kaşına en yakın, biraz daha kalın, biraz daha doğal kaşlar moda. Çok hafif kavis kaşı olduğundan çok daha yüksek, ifadeyi daha dinç gösteriyor. Hafif de kavis moda. İşte mesela o kavisi nasıl veriyorsunuz? Mesela bazı kaşlar yapılıyor, siz de görüyorsunuzdur. Yani o kadar yüzün ifadesini değiştiriyor ki zaten kalıcı makyajda özellikle kalıcı kaş uygulamasında en çok korktuğum şeylerden bir tanesi de bu. Belki de şu anda bizi izleyen birçok seyircimiz de Kesinlikle. sırf bundan dolayı hiç Kalıcı adım atmıyor. makyaj, evet. Şimdi doğru kaşı belirlemek için öncelikle misafirimizle ön görüşmede çok iyi bir şekilde onun nasıl bir kaş istediği kadar tarzını, zevkini, günlük hayattaki beklentisini de öğreniyoruz. Ondan sonra kaşı tasarlarken bazen çok kavisli kaş da sevilebiliyor. Hafif kavis de güzel duruyor bu arada. Kaşı kavisini belirlerken yüzün altın oranına göre göz bebeğinin ortasından çok aşırı yüksek bir şekilde, agresif göstermeyecek şekilde bir kavis belirliyoruz. İlk işlemde ben çok doğal olmasından yanayım. Ya Çünkü şu mesela kalemle bir gösterseniz Tabii. yüzünüzde. Çünkü çok Tabii önemli. ki. Bakın hanımlar Şimdi kaş alırken kaşı- de aslında Aynen. şimdi işi uzmanından öğreneceğiz bunu. Kaş alırken de bu detaylara lütfen çok dikkat edin. Doğru kaş için öncelikle yüzümüzde bu altın oranı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Kaşın başlangıç yeri her zaman eşit olması lazım. Kaşın ortasını mutlaka belirlenmesi gerekiyor ki iki kaşı eşitleyelim. O yüzden öncelikle ortadan ben tam ortayı belirleyip ortadan bir nokta koymalarını tavsiye ediyorum ki sağı solu ondan sonra dengelesinler. Aynı boşluğu bırakarak kaşımızın ortasına işaretimizi koyduktan sonra burun kenarımızdan
göz bebeğimizin bitiminden başlıyoruz. Burası bizim kaşımızın başlangıç yeri oluyor. Tam burun kenarımızdan göz bebeğimizin bitiş yeri. Gene burun kenarımızdan son kirpik telimiz gibi düşünebilirsiniz. Bir gösterebilir misiniz tam o Göstereceğim noktayı? şimdi. Çünkü kaş Evet. alırken de Tam sadece burun kaş tasarımı kenarımızdan değil de son kirpik telimize koyduğumuzda şu bundan saçınızı aşağısı biraz çekerseniz Tabii, bakın çok tabii net ki. göreceğiz bakın. tabii ki. Burun kenarımızdan son kirpik telimize kadar koyduğumuzda şu oran bize doğru kaş oranını veriyor. Buradan da gene ikinci şu burun kavisimizden tam göz bebeğimizin ortasına koyduğumuzda kaşımızı şöyle tam göremiyorum. Şu şekilde doğru galiba. Bu da bize kaşımızın kavis yerini Kavisini veriliyor. gösteriyor. Bu oranda kaşımızı tasarlarsak yanlış olma ihtimali sıfır. Çünkü kavisimiz çok önden değil, çok geriden değil. Kaşımızın kuyruk kısmıyla çok uyumlu. En güzel denge bu oranı doğru belirlediğimizde yakalanıyor. Bu arada bir kaş tasarımı yaptırdığımızda ne kadar süre sonra onu tekrar etmemiz lazım? Cildimize göre değişiyor. Eğer kuru bir ciltse çok fazla kalıyor. Kuru ciltte 1 yılla 5 yıl arasında kalan işlem oluyor. Fakat yağlıysa bu 1 yıldan daha erken tekrar tazele etmeniz gerekebiliyor. Kalıcı makyajda özellikle ürünleri seçerken ve makyaj yapıldıktan sonra kişinin dikkat etmesi gereken neler var? İşlemden sonra bir bakım rutinimiz var. Onu mutlaka verilen talimatlara uyarak o bakım rutinini yapsınlar. Kalıcı makyaj yaptırırken de yapılacak işlemin yani kullanılacak ürünün markası çok önemli. Mutlaka ürün markasını araştırsınlar. Hangi ürün kendilerini kullanıyor? Mutlaka bunu baştan bilerek işleme başlatsınlar. Peki kalıcı üründe mesela cilt tipi çok önemli dediniz. Çok. Yağlı, kuru Evet, ve karma karma, ciltler. evet. Hangisinde yapılan makyaj ve yapılan bu kaş kendini daha iyi gösteriyor? Tabii ve ki hangisi normal. risk? Şimdi burada uzman tecrübesi çok önemli. Asıl burada devreye giriyor Nur Hanım. Şimdi normal kaşta işlemimiz normal ilerliyor. Fakat aşırı yağlı kaşlarda daha erken gidiyor. O yüzden bir ton daha koyu kullanabiliriz. Aşırı kuru kaşlarda da yaptığımız işlem bir ton daha koyu oluyor ve çok daha uzun süre kalıyor. O yüzden orada da bir ton açık uygulama yapmak gerekiyor. O yüzden uzmanın tecrübesi, kaşı ve cildi çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Kaş kalıcılığı cilt tipine göre bağlı olduğu için kullanılan renk de aynı rengi istese bile gelen misafirimiz cilt tipine göre uygulama yapıyoruz renk belirlerken. Pigmenti ona göre seçiyoruz. Bu arada seyircilerim de eğer kaşla ilgili sormak istedikleri varsa, aklınıza takılan sorular varsa canlı yayındayız efendim. Şu anda güzellik uzmanımız Semra Bayram'a sorularınızı sorabilirsiniz. Sizin için burada ve sorularınızı yanıtlayacak. Peki doğru kaş alımı nasıl olması gerekiyor? Mesela evde kaşlarımızı nasıl çoğaltırız? Kaş ve kirpiklerimizi az sonra bir formül de verecek bize. Cımbızla mı almak yoksa iple mi almak daha? Şimdi cımbızla evde alırken İyi. çok daha kontrollü alacağınız için benim birinci önerim cımbız. Ama iplik kullanmayı biliyorsanız çok uzağındaki ince tüyleri iplikle de alabilirsiniz. Ama asıl doğru uygulama evde çok daha kontrollü gideceğiniz için tabii ki cımbızdan yana. Cımbız tavsiye ederim. Kaşı güçlendirmek mümkün mü? Yani ben doğal bir kaş istiyorum. Kaşıma kalıcı makyaj yapmak istemiyorum ama evde de yapacağım bakımlarla kaşımı güçlendirmek Tabii ki. istiyorum diyenler ekran başındaysa önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Tabii ki. Şimdi burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Birdenbire mucize beklemek gerekmiyor. Eğer kaşınız ince ise, seyrekse güçlendirmek istiyorsanız evde yapacağınız bakımlarla kaşlarınız güçlenebilir. Karışım olarak da 4 tane ürün vereceğim not ederlerse. Birincisi tatlı badem yağı. Tatlı badem yağı taşıyıcı bir yağdır. Diğer ürünleri bunun içine katıyoruz. 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı. 1 çay kaşığı Hint yağı. Hint yağı kaş köklerimizi çok besler. O yüzden 1 tatlı kaşığı koymamız yeterli. 2-3 damla da çam terebentin esansı. Çam terebentin esansını çok fazla kullanmasınlar. Yakıcı mı biraz? Evet. Değil mi? Çok etkili bir yağdır. Eğer alerjik riski varsa ve cilt çok hassassa önden vücutlarının başka bir yerinde denesinler. En son E vitamini koysunlar. 3-4 damla ya da 1 kapsül kullanılabilir. Bunları karıştırıp parmakla ya da pamukla akşamdan uygulayıp sabah nazik bir temizleyiciyle temizleyebilirler. Bunu kaşa ama değil mi? Kirpiğe Evet. değil. Kaşa kullanacaklar. Kirpikte de buyurun. Bir dakika şöyle yapalım. Çok hızlı anlatıyorsunuz yetişemiyorum size. Şimdi badem yağı dedik, tatlı badem yağı dedik. Evet. 1 Hint yağı tatlı dedik. kaşığı tatlı badem yağı. Hı. 1 çay kaşığı Hint yağı. Evet. 2-3 damla fazla olmasın. Çam terebentin. Çam terebenti ve 3-4 damla da E vitamini vitamini. koyabilirler. 6 ay boyunca düzenli kullandıklarında yani ortalama 6 ay mutlaka kaşlarında gözle görülür güçlenme, gürleşme mutlaka görecekler.
Peki kaş göz gerisi söz ya. Şimdi kirpiklerimiz de şöyle gerçekten uzatacak bir formül alacağım ama sizden. Bu yaptığımız karışımı buzdolabında mı bekletelim yoksa dışarıda bekletebiliyor Oda muyuz? sıcaklığında, Ne oda kadar sıcaklığında bekletebiliriz. Şimdi bu ürünü çok az hazırladığımız için ve haftada bir kere de haftada 2-3 kere kullandığımız için taze taze hazırlayıp kullanmak en mantıklısı. O yüzden ürün bittikçe tekrar kullanın ama kullanmadıysanız, ağzı açık kaldıysa maksimum 3 ay sonra ürünü tekrar hazırlayın. Evet, sonra 3 ay sonra bize yazın. Kaşlarınız ne durumda? Ne durumda? Evet. Gerçekten bunlar güzel formüller ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz formüller. Evet. Şimdi hanımlar, beyler, özellikle hanımlar daha çok istiyor aslında. Kesinlikle, Böyle kesinlikle. gür kirpikler, takma kirpik gibi kirpiklerinizin görünmesini istiyorsanız şimdi evde kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir tarif veriyoruz. Kalemler, kağıtlar hazırsa hemen içerisinde neler var öğrenelim sizden. Tamam. Kirpikte şöyle bir uygulama olacak yalnız. Kirpiğe ürünü kullanırken göz altı derimiz çok hassas olduğu için mutlaka sadece kirpiğe kullansınlar uygulama yapacaklar ürünü. Çünkü göz altına çok gelmemesi lazım o ürünün. Kirpikte de çok fazla ürün işte çam terebenti esansı kullanmasınlar. Çünkü o çok hassastır kirpik diplerimiz. Sadece tatlı badem yağıyla Hint yağını karıştırabilirler kirpikte. İkisi ve E vitamini yeterli olacaktır. Yani bir tek içinden çam terebentini çıkartacaklar. Evet. Geri badem yağı, tatlı badem badem yağı, yağı. Hint yağı, Evet. bir de E vitamini. Evet, bu üçünü karıştırarak Peki, kullanabilirler. Göz onu altına gelmeyecek kirpiklere şekilde. sürüş şekli nasıl olması gerekiyor? Eğer varsa rimel fırçası gibi boş bir fırçayla sürüp cilde asla getirmeden akşam sürüp sabah temizleyebilirler. Ne kadar süre yapmaları gerekiyor? Düzenli yaparlarsa, haftada 3-4 defa yaparlarsa 6 ay gibi bir sürede gözle görülür bir sonuç mutlaka görürler. Hem kaş ve hem kirpiğinizi güçlendirecek şahane formüller geldi Semra Bayram'dan. Bir seyircimiz demiş ki Nur Viral'le Sen istersen özel hesabımıza gönderdiği bu güzel mesajda çok teşekkür ediyorum mesajlarınıza. Ben daha önce yaptırdım. Görüntüsünden hiç memnun değilim. Tekrar yaptırabilir miyim? Eğer istediği, yani eski görüntüsündeki form, eğer istediği formdan daha inceyse yaptırabilir. Hı. Eğer ondan daha kalın değil de daha ince bir form istiyorsa önce sildirmesi lazım. Çünkü yapacağımız çerçevenin dışında kalırsa yapmış eski kaşları o zaman onu sildirmeden işlem yaptıramaz. Fakat artık silindiyse, gittiyse ve yapacağımız çerçevenin içinde kalıyorsa tabii ki yeni bir kaş formu yapıyoruz. Ama modeli çok önemli yani. Tabii İnceliği, kalınlığı eski çok yapılan önemli. işlemin mevcut durumu çok önemli. Eğer eski yapılan işlem silindiyse ve çok fazla kaş hattının dışında değilse yapabiliriz. Kaç günde Fakat silinebilir? İşlem yaptırdıktan sonra çok silmeyi tavsiye etmiyoruz. Çünkü kaşın zaten 3 hafta iyileşme süreci var. Kaşı yaptırdınız, işlemi hiç beğenmediniz. Minimum 2 ay benim tavsiyem kaşın silme süresi. Çünkü cildinizin iyileşmesi, işlemin gerçek rengi belki beğeneceksiniz o sürede ortaya çıkıyor. Beğenmiyorsanız bu aşama aşama ilerliyor bu silinme süreci. Eğer açık renk yaptırdıysanız ve doğal yaptırdıysanız çok daha hızlı silinir ama çok koyu renk ve çok derin altına yaptırdıysanız yani yanlış bir uygulama yaptıysanız 5-6 seansta ancak silinebiliyor kaşlar. Genelde hep kadınlar tercih ediyor değil mi kaş tasarımını? Erkekler de tercih ediyor ama Öyle genelde mi? kadınlar tercih ediyor. Peki bunun haricinde kalıcı makyajda başka neler yapıyorsunuz? Kalıcı Kaş tasarımı tamam. Evet. Ek olarak Kalıcı makyajda dudak uygulamaları yapıyoruz. Dudak renklendirme, hem renklendirme hem gençleştirme. İstedikleri ruj renginde bir kalıcı makyaj dudak uygulaması yaparken aynı zamanda da böyle hafif çerçevesi uçuktan gitmiş, hafif incelmiş dudaklarda da dudak gençleştirme yapıyoruz. Alt kirpik dibine ve üst kirpik dibine dip liner yapıyoruz. Benim en çok tavsiye ettiğim işlemlerden bir tanesi de bu, çok doğal duruyor. Ve kalıcı eyeliner yapıyoruz. Bu da gene çok tercih edilen işlemlerden bir tanesi. kalıcı kaşta ben en çok şunu merak ediyorum. Mesela orada yaptığınız o uygulama esnasında acı ağrısızı hissediyor muyuz? Kalıcı makyaj işlemine başlarken anestezi kullanıyoruz. Krem anesteziler acıyı minimum hissetmenizi sağlıyor. Doğal olarak işlem acısız bir işlem. Ne kadar sürüyor işlem? İşlem ön tasarımla, ön görüşmeyle beraber ortalama 2 saat sürüyor. Orada ön görüşme çok önemli. Mutlaka ön görüşmeyi çok uzun tutsunlar. Ne istediklerini çok güzel bir şekilde belirsinler. Ortalama ön görüşme dahil 2 saat. Peki bugün kaşımıza uyguladınız. Kaşın net şeklinin ortaya çıkması ne kadar 10 alıyor? gün. 10 gün. Kaşa uygulama yaptıktan sonra kaşın net şekli ortaya çıkıyor aslında. Fakat 10 gün sonra gerçek rengi oturuyor kaşın. Gerçek şekli %20 daha incelebilir, renk %20 daha açılabilir. 10 gün sonra kaşın gerçek rengini ve gerçek şeklini görebiliyoruz. Peki sonrasında kişi nelere dikkat edecek? Yani ne yapacak, ne yapmayacak? Evde kullanma talimatı veriyoruz. Verdiğimiz bir ürün var. O ürünü kullanması gerekiyor. 1 ay boyunca havuz, hamam, sauna ve ağır sporları yapmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok ağır terleyecek işlemler işlemin kaşımızdan daha hızlı gitmesini sağlar. Sonrasında da kalıcı makyajın daha kalıcı olması için güneşten, havuzdan
koruması gerekiyor. Güneşte ne kadar çok maruz kalırsa renk o kadar hızlı açılır. O yüzden uzun kullanmak için mutlaka güneşten uzak durmanız gerekiyor. İşte o doğru kaş uygulamasında seçeceğiniz uzman çok önemli. Çok önemli. Uzmanın kullanacağı malzemeler çok Çok, önemli. çok önemli. Peki bir uzman olarak bize ne önerirsiniz? Yani böyle bir yere gidip yaptırmak istediğimizde ilk neyi sorgulayalım? Mutlaka uzmanın tecrübesini sorgulayın. Uzmanın tecrübesi çok önemli, bu bir. Fakat kullanılacak ürünün markasını mutlaka biliyor olun. Avrupa standartlarında bir ürün kullanılıyor olsun. Ürün kalitesi ve uzman tecrübesi bu işte çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Semra Bayram sosyal medyadan sorularınızı yanıtlayacaktır. Teşekkür ediyorum Çok kendisine. teşekkür ederim. Çok sağ Sevgili olun. seyircilerimiz, adım atarken, oturup kalkarken dizlerim ağrıyor ve ben bu ağrılardan ameliyatsız bir şekilde kurtulmak istiyorum diyorsanız programımıza ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nevzat Selim Gökay gelecek ve ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedecek.